Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber meşhur 500x taktiğimi göstereceğim. Sizlere öğretmeye çalışacağım. Biliyorum sizler de bu tarz paralar kazanmak istiyorsunuz. Dakikalar içerisinde 2000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar kazanmak acayip derece tatlı durumda arkadaşlar. Çok tatlı bir şey, anlıyor musunuz? Yani dakikalar içerisinde 1000 doları görmek, dakikalar içerisinde 5000 doları görmek müthiş tatlı bir olay. Ama bu işin gerçek bir yüzü de bulunmakta. Bu bir kumar arkadaşlar. Net olarak bu bir kumar. Eğer doğru taktiği uygulamazsan para kaybedersin. Bakın, ben her zaman kazanmıyorum. Ben kaybettiğim zamanlar da oluyor ve çok fazla oluyor. Mesela bazen bir günde 10.000 dolar kazanıyorum. Lan bir bakıyorum bir günde 9.000 dolar kaybetmişim. Mesela bir günde hatırlarsanız 50.000 dolarlık bir kazancım oldu. Ama o gün içerisinde aynı zamanda 30.000 dolar kaybetmişim. Ya çünkü bu işte kazanmak kadar kaybetmek de var. Ha, Allah'a var. Kazancımızdan veriyoruz. Yine gün sonunda karlıyız. Ama dediğim gibi bu bir kumar. Asla tavsiye etmiyorum. Ha, böyle bir şey yaparsanız taktiği ben size öğreteceğim. Öğretirim ama kullanırken kasanızın binde birini kullanın. Mesela ben 1000 dolarlık işlem açıyorum. Ama bu 1000 doların arkasında bir 50.000 dolar, bir 60.000 dolar bulunmakta arkadaşlar. Yani açarken dikkatli olmamız lazım. Yani taktiği iyi yapmamız lazım. Taktik çok basit. Real bir taktik. Kullandığım bir taktik ve sürekli sizlere göstermiş olduğum bir taktik zaten. Ama bunu biraz daha farklı yönlerde, dakikalık trendlerde yapıyorum. Dakikalık ve 3 dakikalık kullanıyorum. Şimdi hepsini sizlere anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videonun hemen açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda 500x işlem açabileceğin Max Global borsası bulunmakta. Oradan kayıt ol, KYC onayla, anında sana 50 dolar bonus veriyor. Aynı zamanda orada komisyon 0. Komisyon alınmıyor arkadaşlar. 500x'e komisyon vermiyorsun. Başka borsalarda işlem açtığı takdirde biliyorsunuz ki yani 500 böyle 100x 200 işlem aç. Ya 1000 dolar en az 200 dolar komisyon veriyorsun ama bunda asla vermiyorsun. Bu yüzden o borsada ben yüksek marjinli işlemler açıyorum. Onun dışında hiçbir borsada yüksek marjinli işlem açmıyoruz. Yani biliyorsunuz Bitget borsasında, Binance borsasında en fazla açmış olduğum marjin 10x 15x yani. Evet, şimdi başlayalım isterseniz, videoyu beğendiyseniz tabii arkadaşlar. Şimdi benim öncelikle ya tabii ki de birçok taktik var. Price action'dır, işte efendime söyleyeyim IDC'dir, LFC'dir. Bunları kullanabilirsin ama ben bunları kullanmıyorum. Ben sadece trend takibi yapıyorum ve trend içerisindeki durumları kontrol ediyorum. Kullanmış olup 3 tane indikatör bulunmakta. Bir tanesi order block, yani bullish bearish indikatörü. Bir tanesi Linurank indikatörü. %2 kullanıyorum arkadaşlar. Bir de Bollinger Bandı 20'ye 2 kullanıyorum onu da. Şimdi hepsi tek tek açacağım. Buraya geliyorsunuz. TradingView'deyiz şu anda. Bunu Max'e de açabilirsiniz. Max borsasının kendi chartında bulunmakta bunlar zaten. Göstergelere geliyorsun abi. Buraya order block yazıyorsun. Bak, order block yazdığında en üstte Finger Dark yazıyor. Ona tıklıyorsun abi. Çıktığında direkt bu açılıyor. Bu benim ayarlarım. Aslında aynı ayarlar var mı bilmiyorum ama ben arkadaşlar 5'e 0 kullanıyorum. Genelde bunu indirdiğinizde, yani direkt açtığınızda 5'e 0 çıkmıyor diye biliyorum. Bu direkt olarak sanırım 8'e 2 veya 9'a 1 gibi çıkması lazım. Bunu 5'e 0 yaparsanız size çok derin olarak, hani minimal bir şekilde bullish ve bearish'leri gösteriyor. Mesela atıyorum, bak burası daha önce bearish olmuş, gördünüz mü? Ama 9'a 2'de bearish'i burası gösteriyor mesela. Bak burası şu an bullish mesela. Burada alım olmuş ve dakikalıkta burayı bullish yapmış mesela. Gördün mü? Bunları sana anında gösterebiliyor. Bunları kendi çizebiliriz ama ben uğraşmak istemiyorum. Bunların ayarlarını yapıyorum. Artık arkadaşlar dönem yapay zeka dönemi. Yani elle yapma diye bir şey kalmadı artık. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Sizler kullanabilirsiniz yani bunları. Bunlar ayıp bir şey değil yani. Ben bunlara para kazanıyorum. Bir de Linurank var arkadaşlar. Göstergelere geliyorsunuz buraya. Göstergelere Linurank yazıyorsunuz. Bak burada, pardon yazamadım. Linurank, yani doğrusal regresyon kanalı diye geçiyor arkadaşlar. Şu diye geçiyor. Bu trendleri ben %2 kullanıyorum. %2 kullanıyorum. Genelde bu da direkt indirdiğinizde %5 olarak gözüküyor. %2 yaparsanız müthiş bir sonuç veriyor. Bakın %2'de tam nokta atışı trend takibi yapıyor arkadaşlar. Bunu açabilirsiniz. Aynı zamanda Bollinger Bandı. Ben onu 22 kullanıyorum. Zaten genelde 22 kullanılıyor arkadaşlar. Onda yine göstergelerden BB yazarak direkt Bollinger Bandı'na tıklayarak açabilirsiniz. Bakın buradan hemen ben tıklıyorum ve açıyorum. Yani buna ekstra ver yapmanıza gerek yok. Bunun dışında CoinGlass diye bir tane mücverimiz var. Coin mücver, canım mücver çekti hanım. Şimdi CoinGlass diye bir mücevher var abi. Bunu da kullanmayı asla unutmayın. Bakın çünkü çok güzel bir işe yarıyor burası. Burada likidasyon haritası var. Likidasyon map'i açıyorsun önce.
Sonra yine Going Class'a geliyorsun. Going Class'ı yine açıyorsun. Going Class'ı. Burada bu sefer likidasyon haritası bulunmakta. Buna tıklıyorsun, tamam mı? Şimdi dakikalık trendler, dakikalık işlemler yaparken bir alt bir üst, bir alt bir üst taktiğiyle ilerliyorsun. Şimdi bak, mantığı anlatıyorum sana. Geldim buraya. Ben genelde Ethereum'da yüksek marjinli işlemler açıyorum arkadaşlar. Genelde Ethereum'u kullanıyorum. Sizler de onu kullanabilirsiniz. Bunu da 24 saat değil 12 saat olarak kullanırsan daha mantıklı bana göre. Yine aynı şekilde buraya geliyorsun. Yine Ethereum yapıyorsun bunu. Evet, yine seçiyoruz. Tabi burada Binance. Normalde onu max seçmen lazım bu arada. Onu yanlış yaptım. 50x'leri, 25x'leri, 10x'leri kapatıyorsun. Çünkü niye bunları kapatıyorsun? Sen de yüksek marjin işlem açıyorsun. Yüksek marjin işlem açanları avlaman gerekiyor ki para kazanasın. Başka türlü kazanamazsın. Bak şimdi kardeşim. Burada müthiş bir olay var bak. Önce buradan başlıyorum sana anlatmaya. Geliyorsun buraya. Tamam mı? Önce bir trende bakıyorsun. Ne görüyorsun burada? Aşağı bölgelerde ciddi derecede bir likidasyon avı mevcut, değil mi? Ama likidasyon haritasına geldiğinde aşağı bölge likidasyonlar aslında yukarıdan daha az görünüyor. Yani yukarıda alınması gereken daha fazla likidasyon var şu anda. Yani bu sefer ne yapacaksın? Aralığı kullanarak long gireceksin mesela. Bak burada longda daha fazla alımlar var. Daha fazla likidasyon var. Yani piyasa yukarı çıkmak için daha özverili. Yani yukarı çıkmaya çalışacak piyasa, anlıyor musun? Bunu kullanacaksın. Trende geliyorsun. Trende bakıyorsun. Evet, trend yavaştan bullish'e geçmiş. Bak burası bullish bölgesi. Trendimiz yukarıyı zorluyor. Yine aynı şekilde baktığımızda düşen trendde yavaş yavaş kendini yukarı yönüne almaya başlamış. Burada trendi kırmaya çalışıyor. Muhtemelen bu şimdi yükselmeye başlayacak. Yükselecek yani. Hemen ne yapıyorsun? Geliyorsun bak buraya. Şimdi buradaki en yakın likidasyona geliyorsun. 3906. Tamam mı? Hemen geliyorsun buraya. 3906'ya bir yatay işin yapıyorsun. 3906'ya. Yani şurası. 3906. Bak tam burası. Hemen onun bir altına bakıyorsun. Bir altta kaç var? 3864. Şimdi bak, bunlarda beklemek zorundasın. Beklemezsen para kazanamazsın. 3864. Gel abi, 3864 neresi? Bak tam da hop bu bölge. Aynen bu bölge. Gördün mü? Yani bu işimizin olduğu bölge aslında. Trendimizin başlangıç noktası. Şimdi senin burada yapman gereken şey ne? Bak burada yapman gereken, diyelim senin yaklaşık kasanda atıyorum 10.000 dolar var, tamam mı? Sen bu 10.000 doların kalkar da 1000 dolarla işlem açarsan kardeşim o parayı unut, likitsin. Direkt yüksek marjinli işlemler arasından kendini kaybet. Yani yapamazsın işlem. O iş biter artık. 1000 doların senin yaklaşık 100 dolarıyla bile işlem açmak aslında tehlikeli bu arada. Yani 10.000 dolar, 100.000 doların 10.000 dolar 100 dolarıyla işlem açmak tehlikeli. Ama şimdi bu taktiği uygularsan aslında tehlikeli değil. Taktik basit. Bak şimdi kardeşim. 10.000 doların varsa bunun 100 dolarıyla işlem açacaksın. 100 çarpı 500 zaten sen bayağı yüksek bir Ethereum maliyetiyle işleme girmiş oluyorsun, anlıyor musun? 100 çarpı 500'den bahsediyorum arkadaşlar. Yani 5 dolarlık işlem açmış gibi düşün kendini. Yüksek parayla işlem açıyorsun yani aslında. Ve bu da güzel bir şey. Peki bu işlemi nasıl açıyorsun? Cross olarak açıyorsun. İzole açarsan anında likit olursun. %1 düşse bitersin yani, anlıyor musun? Bu yüzden cross açmak zorundasın. Stop kullanmak zorundasın. Yani sen burada kazanacağın para için bir miktar parayı kaybetmek olarak kendini absorbe etmek zorundasın, anlıyor musun? Bunu göze alamazsan, birazcık para kaybetmeyi göze alamazsan para kazanamazsın. Yani risk reward'ını güzel yönetmen lazım. Şimdi kardeşim bak. Param bu kadar güzel. Geldin şimdi, bekledin burayı. Hemen geldin, ne varmış burada? 3864.9. 3864.9 civarına. Bak civar noktasına. 3864 direkt koyarsan şeyini, girişini seni almayabilir. Çünkü her borsanın giriş price'ı farklı. Çok farklı price'ları var. Yani çok fazla rakamları değişik. Arada çok fazla arbitraj var, anlıyor musun? Mesela Binance borsasında Ethereum 3000 iken Max borsasında 2998 mesela, anlıyor musun? Arada 2 puan 1 puan fark oynayabiliyor. Bu yüzden ne yapıyorsun abi? Alırken mesela burası 3864.9 ya. 3866'ya koyuyorsun girişi mesela. Geliyorsun abi buraya bir işlem emri koyuyorsun bak. 3866'ya. Tamam, tam bu bölgeye bir işlem emri koyuyorsun. Long emri. Long'a gireceksin çünkü. Senin TP alacağın nokta neresi? Hemen geliyorsun, bakıyorsun burada. Piyasa nereye? 12 saatte orta vade yukarıyı gösteriyor. Yukarıda çok fazla likidasyon var. Burayı alma ihtimali, alttan alma ihtimali daha fazla. Yani burayı daha alma ihtimali daha yüksek. Yani burada zaten arkadaşlar bir olasılık üzerinden gidiyoruz, anlıyor musunuz? Yani bu orada bir olasılık oynuyor. Yani bunu yükseleceğini bilemezsin net anlamda. Düşeceğini net anlamda bilemezsin. Yani ya düşecek ya yükselecek. Ama bunu tam bilmen için de mecbur likidasyonlar oynaman lazım. Likidasyonlar, taktiklere bakman lazım. Alım ve bearish bölgelerine bakman lazım. Bunlara bakmadan bunların yükseliş mi düşüş mü olduğunu anlayamazsın.
Ama şu an baktığımızda hem bu işe bakıyoruz hem likidasyonlara bakıyoruz. Yani yükseliş olma ihtimali daha fazla gibi duruyor. Hemen buraya geliyoruz, bakın burada yükseliş alma ihtimali daha fazla. Anlıyor musun? Ne yapıyorsun? Bir sonraki likidasyona göre 3609, 3600, 3906. Geliyorsun buraya 3906, 3906'ya koymuyorsun. 3904'e koyuyorsun. Tamam mı TP'ye? Ben genelde 2 altına koyuyorum. Bak şimdi buraya geliyorsun. Bak burası hem bir kırılım noktası hem de bir likitasyon avı noktası. Anlıyor musun? Şimdi strateji olarak ne yapıyorsun? Bu mumun buraya gelmesini bekliyorsun bak. Bu mum buraya gelmeden açgözlülük yapma. Bunu yaparsan para kaybedersin. Bu mum buraya gelmeden işleme girmiyorsun. Mum buraya gelmeden önce işleme giriyorsun. Hop burada TP alıyorsun. Anlıyor musun? Ha, bu senin iştahına bağlı. Ben bazen erken TP alabiliyorum bu arada. Yani tam olarak likidasyonu beklemiyorum. Ama şuradaki işlem müthiş para kazanır. Bu dakikalık grafik bu arada arkadaşlar. Bak bu tam %1 veriyor sana. %1 kar veriyor. 500 çarpı %1 kaç para yapıyor abi? %500 yapıyor. Yani sen 100 dolarla müthiş muazzam bir kar elde ediyorsun. Bu kadar basit yani. Evet, bunu uygularsanız gerçek anlamda güzel kar elde edebilirsiniz 500x'lerle. Ama bunu güzel uygulamanız lazım. Bakın ben para da kaybediyorum. Hep para kazanmıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Zaten bu işte kim sürekli para kazanıyorum diyorsa yalan söylüyordur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu işte sürekli para kazanamazsın. Kaybettiğiniz bunlar da oluyor. Ama Allah'tandır ki yani son zamanlarda zaten kazançtan kaybediyorum. Yani ay sonunda gene karlı oluyorum. Yani mesela bu 12 gün içerisinde 1 milyon 700 liraya yakın bir para kazanmışım. Ekrana veririm şimdi onu da. Ve bu 1 milyon 700 lira içerisinde yaklaşık 1 milyon lira da kaybetmişim. Bak 700 bin lira karım var. Bak 1 milyon 700 bin lira kazanıyorum ama 1 milyon lira da kaybediyorum. Kazançtan kaybediyorum yani işlemlerden kaybediyorum. Ama net anlamda 700 bin lirada bir karım bulunmakta. Bu para müthiş para. Her ay bunu kazan düşünsene arkadaşlar. Ve ben bunu her ay yani 700 bin lira olmasa da 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon lira ben buralar az trade yapıyorum. Buralar biliyorsunuz Bali'ye taşındım. Buralar Bali'de takılıyorum buralar. Yani çok trade yapmasam da en azından iyi yapıyorum, güzel yapıyorum ve sağlam kazanıyorum. Yani her zaman kazanmasam da ama yine de ay sonunda karlıyım. Anlıyor musun? 700 bin lira 700 bin lira arkadaşlar. 700 bin lira kim kazanıyor bu dönemde? Kazanamıyor kimse. Bu yüzden güzel para. Umarım demek ki istediğimi anlamışsınızdır. Videonun devamı için, yeni taktikler için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Telegram içinde açıklama kısmında Telegram linkimiz bulunmakta. Arkadaşlar bakın ben kimseden para almam. Kimseden para istemem. Benim ücretli bir içeriğim yoktur. Tek ücretli içeriğim Katıla özel yapmış olduğum ücretli içerik var. Şu an o da eğitim almak istiyorsanız benim yaklaşık 20 tane eğitim videom var. Onlara ulaşmak istiyorsanız da oradaki 3500 lira olan katıl özelliğinden alarak katıl üyesi olursunuz. Orana gelirsiniz, videoları izlersiniz, eğitiminizi alırsınız. Benim başka bir içeriğim yok. Yok Telegram'da hocam ben yazdım bir tane adam işte sizi taklit etmiş. Bak kendin söylüyorsun. Taklit etmiş diyorsun. Ben öyle bir insan değilim. Ben de yazmam. Sizden para istemem. Ben 100 doları 50 bin dolar yapmam. 100 doları 20 bin dolar yapıp da tekrar sizden para isteyip bir daha yapmam. Öyle bir şey yok. Sakın ha bunlara kanmayın. Asla asla ama asla Doğan Çakırlı'nın başka bir Telegram hesabı yoktur. Telegram hesabım sadece sabitlenmiş yolunda ve açıklama kısmında bulunuyor linkleri. O linke tıklayarak gelebilirsiniz. Benim başka bir hesabım yoktur arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyorum.